Döner öyle bir ürün ki herkesin yorum yapabileceği bir ürün. Bizim işimizde işinizin başınızda olmanız gerekiyor. Çünkü burası bir işletme. Döner işinde stadyum gibi, tribün gibi her kesimden insanla berabersin. Öğrenci de yemek yiyor, emekli de yemek yiyor, iş adamı da yemek yiyor, beyaz yaka da yemek yiyor ve bu insanlar hep bir aradalar. İstanbul'un en lezzetli dönerini de biz yapıyoruz. Dönerin şöyle bir algısı var Türk vatandaşlarında. Bizim neredeyse milli yemeğimiz olduğu için selpa, biz nasıl peçete demiyorsak bir marka algısı tamamen döner. Sanki o et değil, apayrı bir yemek ve apayrı bir yemek kültürü. O yüzden o yenilebilir. Aslında et, saf et hem de. Fakat ne oluyor? Burada diyorlar ki döner bu. Evet, tadılabilir. Ben et yemesem de döner yerim. 29 Aralık 78 Ankara doğumluyum. Aslen Ankaralı demeyeceğim ama İstanbul'da tabii bütün yaşantımız geçti ama memuriyet yaşantısından dolayı ailemizin orada doğduk. Üniversiteyi bitirdikten sonra yüksek lisans, İşletme ve Finans Fakültesi İstanbul Üniversitesi. Daha sonra ticari hayata atıldık. Aile şirketlerinde çalışmaya başladık. 2005 yılında Köşebaşı'yla o zamanın meşhur kebap restoranları diyelim Levent'teki onun Kavacık şubesini alarak işletmesini sektöre atıldık. Yaklaşık 16 sene oldu bu sektörün içerisinde bir fiil. Biz 2009'da firmaya devrettik. Aslında benim hep bir hayalim veya bir planım vardı dönerle ilgili kafamda. O dönemde biz kebap işiyle uğraşırken ara sıra filelerimizi değerlendirmek için öğle servislerinde döner hizmeti veriyorduk gelen müşterilerimize. Ama bunu daha komplike, daha detaylı hep yapmak, işte kendi hayvanımızı alıp, kendi etimizi tedarik edip güzel bir döner hep sunmayı düşünüyordum. Hatta o dönem Kavacık'ta ünlü bir döner restoranı da açılmıştı 2009'un sonlarına doğru. Yaklaşık bir 5-6 sene ciddi bir planlama yaptıktan sonra 2015'in başında Fatih'te, orada Vatan Caddesi'nde hemen vergi dairesinin yanındadır. Orada yerimizi açtık ve 2015 itibariyle başladık. Bugün sektörde de yani döner sektörü için konuşayım, et sektörü için de dönerde yaklaşık 7. senemize girmiş bulunmaktayız. Yaklaşık 100 metrekarelik bir yerimiz vardı. Önümüzde de ortalama 60 metrekarelik bir bahçemiz vardı. Fatih'te Vatan Caddesi'nde bu bahçe olayını bulmanız biraz zor. Yaklaşık kapasite olarak da 120-130. Biz dükkanlarımız hep daha butik yani 300-400 değil işte 80 ile 100 kapasite arasında hep. Fakat tabii yer olarak biraz bize hacim olarak küçük geliyordu. İşlerimiz büyümeye başladıktan sonra şimdi Fatih dükkanımızı 100 metre ileride 2 katlı bir yere taşıdık. Herhangi bir ortağım yok. Marka tamamen bana ait. Sıfırdan başladık, bugüne kadar getirdik. Demirci döner aslında babamın dedesi rahmetli bizim o dönem Isparta bölgesinin toptan et ticaretini yapıyor 1950'ler 40'lar gibi. Fakat ailede bu mesleği daha sonra yapan hiç kimse olmamış. 3. kuşak olarak ben oldum. Orada da demirci lakabıyla anıldıkları için biz de burada dedik ki madem biz bu et işini yapıyoruz, buradan bize devroldu yani veya yaptık 3. kuşak olarak burada tam ismiyle beraber yaşatmak istedik. Köşebaşı'yla da başlayan hadisemizde yaklaşık 2 sene mutfakta çalıştım. Yani et nedir, nasıl yapılır, nasıl işlenir, hayvanın neresini kullanırsanız daha lezzetli olur veya her şefin veya her ustanın kendine göre bazı meziyetleri vardır veya soslama biçimleri vardır. Bunu müşteriye nasıl sunabilirsiniz? Yani taktiğiniz aslında biraz daha bu mesleği veya işi imalatı öğrendikten sonra siz belirliyorsunuz. Ben kendime dedim ki ve görüştüğüm zaman da karşıdaki muhataplarımla ben ilk önce bu işin nasıl olduğunu öğrenmek istiyorum. Yani işin ustalık kısmı, işin ham maddesi dediğimiz et. Bunu öğrenmek istiyorum ki yukarıda müşterime ben işletme yaptığım zaman neyin ne olduğunu veya lezzetimin veya eksiğimin ne olduğunu anlatabileyim. Aslında biraz benim bu işlerde gözüm karadır yani bayağı kendime göre risk almayı severim. Fakat tabii şöyle bir şey var. Kafamda canlandırdığım, hayal ettiğim yani üst üste toplayıp yaptığım, alt alta yazıp çizdiğim tabii ki bu biraz zaman alıyor. Gece yattım, sabah böyle bir şey olması zaten söz konusu değil ama yaklaşık 1-1,5 senelik benim bir planlamamdan sonra start almaya geldiğimiz zaman tabii ki birikmiş bir sermayem vardı. Zaten bir sanayi kuruluşunda da bir işletme sahibi olduğum için belirli bir birikimlerimiz veya çevremiz var. Fakat ben şöyle yapmayı her zaman tercih ediyorum. Her dükkanın kendi finansal bir yapısı ve müşteriden gelen bir kazancını o dükkanda değerlendiriyoruz. Yani aslında her dükkanı bağımsız olarak değerlendiriyoruz. İlk dükkanımı açarken de buranın finansmanında oluşturduğum bütçeyi aslında kendi dükkanıma yaklaşık 36-48 ay içerisinde ödetmiş oldum. Böyle bir finansal yapılama yaptık. Bu da bizim
dükkanımızın ilerleyebildiği veya doğru yolda olup olmadığımız veya bu işi yaptığımızda gerçekten karlılığı var mı veya bu işi yapmaya değip değmediğini bu finansal yapıyla anlamış olduk. Dükkanımız ortalama 36 ay içerisinde yatırdığımız sermayeyi bize geri döndürmüş oldu. Belki insanlar belirli bir restorana gittiği zaman orada şikayet etmeyi veya bir takım şeyleri söylemeyi çekinebiliyorlar. Ama özellikle dönerde bizim milli ürün, yani hamburger gibi düşünün. O yüzden herkes bir yorum yapabiliyor. Her sabah 11.30'da dükkanı açıyoruz. 11.30'da açtığımız zaman 2'ye kadar en yoğun olduğumuz zaman bütün dönerciler için aslında böyle. Gün boyu çok yorgun geçiyor. 12, 13, 14, 15 saat çalışma saatlerimiz oluyor. Yaklaşık 11-11.30'larda işimiz bitiyor. Dükkanlarımız 10 gibi kapansa da 3 şubeyiz. Maltepe, Fatih, Ataşehir, Watergarden. Aslında bütün şubeler benim için amiral gemisi ve işletmede siz sunduğunuz hizmet kadarıyla müşterilerinizle olan veya misafirlerinizle olan diyaloğunuz sizin daha da ilerlemenizi veya anında bir eksiklik veya bir sıkıntı varsa buraya müdahale etmenizi sağlıyor. Günde ortalama paket servisimizle beraber şube başına 3000 müşteriye, tekil müşteriye hizmet vermiş oluyoruz. Günde 75 ila 85 kilo arası şube başına döner satışımız oluyor. Buna paket servisimiz de dahil olmak üzere. Yani 3 şubemizde günlük ortalama 250 kilo civarında bir döner satışı yapıyoruz. Her iki aşamada zor ama ilerleme aşaması bence biraz daha kolay gibi gözüküyor. Neden? Kurduğunuz düzende evet bu devinim hep devam edecek. Artılarınız, eksileriniz olacak. Bunu yapacaksınız. Fakat kurarken gerçekten biraz zorlanıyoruz. Mesela şu anda Fatih dükkanımızı yeniliyoruz. Daha büyük metrekarelere taşınıyoruz. Fakat gerçekten bunu yapabilmek, kuruluş aşaması, özellikle dekorasyon ve inşaat aşaması inanılmaz derecede yoruyor. Dedemin rahmetli bir tabiri vardı. Oğlum ne yapıyorsan yap, nalbur dükkanında açıyorsan caddenin üzerinde olması lazım. Yani insan deviniminin olduğu yerde sizin bu mesleği aslında yapmanız gerekiyor. Aslında kendi işimde hayal ettiğim noktada hem varım hem de değilim gibi. Çünkü hayalin sonu yok. Benim kendi açımdan söylüyorum. Bir de tabii hizmet sektöründe aslında bu işin ben yaptım veya oldu demenin onun da bir sonu yok. Çünkü devamlı öğreniyorsunuz. Ve dünya nereye gidiyor? Ülkede belki bizim ülkemizde biraz daha sektörel olarak daha kısıtlıyız. Eğitimimiz veya buna ayırdığımız bütçeler biraz daha kısıtlı. Fakat dünyanın gittiği nokta, tabii oradan aldığımız etkileşimleri Türkiye'de de çok iyi uygulayan gruplar var. Burada da bazı şeyler değişiyor. O yüzden aslında ağırlamanın yani entertainment ve hospitality grubunun hiçbir zaman ben yaptım veya oldu deme şansınız zaten söz konusu değil. 10 sene popüler olursunuz, 11. senede başka bir şey olur. Gıda sektöründe çalışmak çok güzel bir duygu. Yani bir kere çok iyi motive oluyorsunuz. Çok seviyorsunuz. İnsanlarla sınırsız bir ilişkiniz var. Ve en önemlisi ben her zaman şuna benzetiyorum. Özellikle bizim yaptığımız işte, döner işinde stadyum gibi, tribün gibi. Her kesimden insanla berabersiniz. Öğrenci de yemek yiyor, emekli de yemek yiyor, iş adamı da yemek yiyor. Beyaz yaka da yemek yiyor ve bu insanlar hep bir aradalar. Eksiklikler olacak, biz de öğreneceğiz. Zaten bu eksikliklerimizi göreceğiz ki sizlere daha iyi hizmet edelim. Sadece döner restoranıyız, döner yapıyoruz fakat döneri bir de başka noktalarda yapış şeklimiz var. Mesela İskender yapıyoruz. Türkiye standartlarında önemli bir ürün İskender'de. Pidesi, sosu, tereyağı ve yoğurduyla servis ediyoruz. Aynı zamanda 2016 yılında biz kendimize özgü bir döner çeşidi daha geliştirdik. Demirci spesiyal dediğimiz. Bu da kebapta beyti sarmayı bilirsiniz. İnce dilimlenmiş. Onun döner versiyonu. Biz döneri lavaşta yaptıktan sonra ince olarak dilimliyoruz ve bunu yelpaze şeklinde tabağa diziyoruz. İşte ortasında yoğurdu, yine üzerinde sosu ve tereyağıyla beraber müşterilerimize servis ediyoruz. Etinizin iyi olması gerekiyor. Etimizin nereden geldiği, etimizi Trakya bölgesinden aldığımız, işte danamızı Afyon'dan getirdiğimiz, çünkü harmanlıyoruz biz bunları. Hiçbir zaman bu şaşmıyor. Bizim de kendimize özgü bir soslamamız var. Soslama bana ait. Bu noktada kendi lezzetimizle ayrılıyoruz. Pişirilme yönteminde ise tabii Türkiye'de biraz daha 90'lar başı ile itibariyle büfe kültürü bizde fazladır. Kadıköy, Bakırköy biliyorsunuz, Beşiktaş, bir sürü envai çeşit burada dönerciler vardır. Daha sonra döner restoranlarıyla beraber pişirme teknikleri de değişmeye başladı. Bunun en önemlisi mesela kömür ve odun ateşi. Hem daha sağlıklı hem de döneriniz yoğun olan zamanların dışında köz aldıktan sonra odunlar kendi dinlencesinde pişmeye başladığı zaman daha iyi pişiyor. Sabah taktığımız zaman 40 kilo takıyoruz. Öğleden sonra da bir 40 kilo takıyoruz.
Bu fireleri biz değerlendiriyoruz ve taze döner veriyoruz. Bizim için zaten önemli olan taktığımız döneri 2-3 saat içerisinde hemen bitirmek. Taze hemen verebilmek. Şu anda dönerin porsiyonu 40 ila 43 lira arasında değişkenlik göstermekte. Ortalama İskender'de 50 lira civarındadır bizde. Franchise vermiyoruz. Çok talep aldık, çok teklif aldık. Ama aslında bizim işimizde çok franchise olması söz konusu değil. Bu meslekte şöyle bir hayalim vardı. İlk hayalim buydu. Yurt içindeki yapılanmamı bitirdikten sonra yurt dışında bir döner restoranı yapmak. Ama ilk döner restoranı. Kapıkule'den çıktıktan sonra belki binlerce, özellikle Almanya'da bizim Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı, Avrupa Birliği, İngiltere'de aynı şekilde öyle. Çok fazla büfe, yani imbis mantığıyla diyelim, büfe veya döner restoranı olmasa da sulu yemek yapıp döner yapan bir sürü firma veya müessese var. Fakat bunların hiçbirisi bizim tarzımızdaki bir döner restoranını maalesef yansıtmıyor. Ve de orada biraz daha Avrupa Birliği uyum yasalarına göre imalatın farklı bir yerde olması gerektiği için dondurulmuş ürün kullanıyorlar. Ondan dolayı bu lezzeti yansıtmadığı için hep bir hayalimdi. Aynı Türkiye'de yapmak istediğimiz gibi ve İngiltere'de aldığımız şu anda yasal izinler doğrultusunda odun ateşi ve kendi tandır lavaşımızı yapacağız. Bu çok önemli. Ve ayın 15'i itibariyle gelecek ayın İngiltere'de olacağız. Bunun dışında hedeflerimiz Londra'dan sonra dünyada belirlediğimiz hap noktalarının tamamında döner restorançılığı yapmak istiyoruz. İlk önce bu işin çıraklığını öğreneceksiniz. Yani çıraklığını bilmediğim bir işin patronluğunu yapmam sözü hakikaten doğru bir söz. Bu işi bilmiyorsanız gıda sektöründe ve parakende gıda sektöründe hizmet eden çalıştığınız insanlarla iletişim kurabilmeniz, onların dilinden anlayabilmeniz, daha sonra arkanızı döndüğünüzde müşterinin dilinden anlayabilmeniz ve çözüm üretebilmeniz çok zorlaşmaya başlıyor. Maliyetlerinizi kontrol edemiyorsunuz. Çünkü sadece bakın biz bir ürünü satıyoruz ama 30 tedarikçiyle çalışmak zorundayız. Yan ürünleri var. Tek ürünle dönmüyor. Yani dışarıdan gözüküyor. Biz sadece et alıp da et yapmıyoruz. Salatası var, turşusu var, kızartma yağı var, ayçiçek yağı var, çorbası var, mercimeği var. Var. Bu hiçbir zaman bitmeyecek. Ama bunları kontrol altında tutabilmek sizin bu mesleği bilmenizle alakalı. Biraz da gerçekten sizi karşılayabilecek kadar özellikle 12 ile 24 ay arasında bir sermayeniz veya bir gücünüz varsa bunu yapmanızda fayda var. Bizim sektörümüzde veya bizim gıdada, parakende gıdada şöyle bir şey vardır. Sizi ben ikinci, üçüncü göz görüyorsam derim ki evet ben doğru yoldayım. Müşteri beni kabul etmiş. Artık buraya gelmeye başlıyor. Bu bizde çok önemlidir. Jeff Bezos'tur örnek aldığım kişi. Daha önce de belirli yatırımlarıyla beraber hem bilimsel olarak Elon Musk'tır. Bu insanları da örnek almamın sebebi her zaman öğreniyorlar. Benim için önemli olan her zaman öğrenilmesi. İstanbul'un en lezzetli dönerini de biz yapıyoruz. Ama en lezzetli olayında iddialıyız. Çünkü butik olarak yapmaya çalışıyoruz bunu. Daha çok müşteri memnuniyetiyle ve daha komplike tarzda bunu sürdürmeye çalışıyoruz. Ve geldiğimiz noktada da ilerliyoruz, ilerlemeye devam ediyoruz. Yeni yatırımlarımız, yeni şubelerimiz olacak doğru noktalarda ve İstanbul'un en lezzetli yaprak dönerini odun ateşinde bütün misafirlerimize elimizden geldiği kadarıyla yedireceğiz ve sunacağız.